Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar bölümünde size akbaş ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Akbaşlar sürü koruma köpekleri, çoban köpekleri ve bize ait olan bir ırk, yani Türkiye'ye ait olan bir ırk. Akbaşların da daha çok yetiştirildiği ve türediği bölgeler olarak Eskişehir, Sivrihisar ve Polatlı bölgesini görüyoruz ve bu ırk 20 yıl öncesine kadar gerçekten soyu tükenmekte olan bir haldeydi. Çünkü yine bize ait olan bir başka ırk, ki önümüzdeki videolarımızda o da olacak, Kangal ırkı köpeklerle çok fazla mixlendiği için, çok fazla çiftleştirmeye maruz kaldığı için özellikle akbaş fiziksel özelliklerini kaybetmeye başlamıştı ama son 10-15 yıldır ciddi anlamda ırk düzenlemesi ve ıslah çalışmaları yapılmakta ve bu ırkın da korunmaya yönelik, ırkın korunmasına yönelik çalışmalar yapılmakta. Akbaşlar gördüğünüz gibi isimlerinden de anlaşılacağı gibi beyaz renkli köpekler, oldukça iri bir fiziğe sahipler. Çoban köpeği sınıfında ve Anadolu çoban köpekleri sınıfında olan köpekler. Kangal'la hemen hemen boyutları birbirine yakın köpekler ama Kangallardan davranışsal olarak birazcık daha farklı olan köpekler akbaşlar. Yine sürü koruma konusunda çok başarılı olan köpekler, tıpkı Kangallar gibi. Bu köpekler çoban köpeği ama tamamen görevlendirilmeleri sürü korumaya yönelik. Yani sürünün bireylerine yönelik bir ilgisi yok. Tamamen sürünün dışarısına karşı dikkat kesilen bir ırk ve tüm dünyada Kangal, akbaş, malaklı bu köpekler, özellikle akbaş ve Kangal, sürü korumasında rakibi olmayan köpeklerdir. En iyi sürü koruması yapabilen köpeklerdir. Akbaşlar Kangallardan farklı olarak biraz daha agresif yapılanması olan köpekler. Ortamlarına düşkün ve ortamlarını korumaya yönelik davranışları yüksek olan köpekler akbaşlar. Özellikle sürü korumanın haricinde de bölge savunması, alan savunması konusunda da son derece başarılı olabilen köpekler. Söylediğim gibi aslında sakin yapılanmaları olan köpekler ama buradaki köpek de insanla diyaloğunda, özellikle tanıdığı insanlarla arası çok iyi olan bir köpek ama tanımadığı insanlara karşı ciddi anlamda sert olabilen bir köpek. Özellikle de kendi bölgesi içerisinde ise ciddi anlamda sert olabiliyor. Gördüğünüz gibi, başta da söylediğim gibi, iri yapılı olan köpekler large breed, yani büyük ırklar sınıfı içerisine giriyor. Bu köpeğin yine temel özelliklerinden biri son derece dayanıklı olması. Dayanıklılıktan kastım hem sıcak havaya hem soğuk havaya karşı yüksek dayanıklılığı olan bir ırk. Yazında koyun sürülerini çok sıcak havalarda çok ciddi şekilde koruyabilen bir ırk. Bir de koyun sürülerinin içerisinde beyaz renkli olduğu için çok fark edilmeyen, dolayısıyla da dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı otomatikman kamufle olmuş bir köpektir sürü içerisinde. Birdenbire gelen bir tehlikeye sürünün içerisinden aniden fırlayarak reaksiyon gösterirler. Söylediğim gibi Kangal'a nazaran daha sert yapılı, daha agresif olabilen köpeklerdir. Bu sebepten ötürü de günümüzde Türkiye'de özellikle bölge savunmasında, alan korumasında da kullanılabilen köpekler. Çünkü bu görevi çok layıkıyla yapan köpekler. Ve çoban köpeği olarak da biliyorsunuz birçok çoban köpekleri sınıfına birçok köpek dahil olabiliyor. Örneğin Border Collie'lerde, Alman çoban köpekleri de sürü köpekleri. Ancak Kangal, Anadolu çoban köpeklerinden Kangal, akbaş, malaklı gibi köpekler görevleri sürüyü gütmek değil. Yaptıkları iş sürüyü gütmek değil. Yaptıkları iş sürüyü korumak. Dolayısıyla şöyle düşünebilir bazıları: Border Collie'de bir çoban köpeği, akbaşta bir çoban köpeği ama davranışsal olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünebilirler. Bunun sebebi tamamen budur. Border Collie sürüyü gütme hedeflidir. Bir akbaş ise tamamen sürüyü koruma hedefli olarak hareket gösterir. Gördüğünüz gibi bu köpek aslında böyle çok yavaş bir köpekmiş, ağır bir köpekmiş gibi görünebilir ama bu hayvanı iş yaparken gördüğünüz zaman çok şaşırabilirsiniz. Son derece çevik, son derece hızlı koşabilen, bir anda depar atabilen ve manevra kabiliyeti cüssesine göre çok iyi olan bir köpektir. O yüzden bir akbaşla karşılaştığınız zaman ben rahatlıkla bu köpekten kaçabilirim bu mesafeden diye düşünmeyin. Siz koşuya yeni başladığınız anda bir anda karşınızda bitiverir akbaş. O nedenle bu köpekler çeviklikleriyle sürüye gelebilecek olan tehlikeleri kolaylıkla çevirip alt edebilen köpekler. Söylediğim gibi ırkın genel özelliği tamamen beyaz yapılanmasının olması. Göz yapıları genellikle koyu renkler, kahverengi ve siyahın tonları şeklinde göz yapılanması oluyor. Bu ırkta tıpkı Kangal'da olduğu gibi bakın bu köpekte de görüyorsunuz bir
parmak fazlalığı var. 6 parmaklılık dediğimiz olay var. Bu Kangal'da da Akbaş'ta da kesinlikle saflık göstergesi değil. 6 parmaklılık tıpkı insanlarda da olduğu gibi genetik geçişli bir fazlalık. Yoksa ırkın saf olduğunu bize algılatan bir unsur kesinlikle değil. Yine bu köpeğin kulak yapısı çok büyük değil. Örneğin bir Malaklı kadar büyük bir kulak yapılanması yok. Siyah maskesi yok. Tamamen beyaz renkte. Söylediğim gibi 2 tüy varyetesinde olabiliyor. Kısa tüylü, burada gördüğünüz gibi, bu köpekte gördüğünüz gibi kısa tüylü olabiliyor ya da uzun tüylü olabiliyor. Zorlu şartlara, zorlu arazi şartlarına çok dayanıklı olan bir ırk. Özellikle kilometrelerce yürüyüş yapabilen bir ırk. Eğitilebilirlik söz konusu olduğu zaman da bu ırk özgürlüğüne çok düşkün bir ırk ve kendi içgüdüsünü kullanarak iş yapabilen bir ırk olduğu için katı itaat programlarına çok uygun bir ırk değildir. Bu kesinlikle köpeğin bu eğitilebilirliğinin itaat konusunda düşük olması asla bu köpeğin zekasının bir sıkıntısı olduğu anlamına gelmiyor. İçgüdüsü çok kuvvetli bir köpektir. Buna bağlı olarak bahsettiğim gibi sürü koruma işinde veyahut da alan savunması işinde üstüne köpek yoktur. Ama özgürlüğüne düşkün bir hayvan olduğu için itaat programlarını çok fazla sevmez, riayet etmeyi sevmez. Birazcık başına buyruk ve inatçı olan bir ırk. O yüzden zorlu şartlarda hayatını idame ettirebiliyor ve zorlu şartlarda işini iyi yapabiliyor. Bu tabii ki karakteriyle çok bağlantılı olan bir şey. Köpeğin tüm Anadolu çoban köpeklerinde olduğu gibi akbaşlarda inatçı yapılanması olan köpekler. Bu ırkın iş yapabilirliği yüksek ancak tabii ki iş yapabilirliğini ve performansını arttırmak hedefli iyi beslenmesi gereken bir ırk. Özellikle kırsalda çobanların yol arkadaşı olduğu için ve can arkadaşı olduğu için bu köpekler, onlar kendilerince oluşturdukları bir takım rasyonlar var. Protein kaynakları oluşturuyorlar ve tahılla birleştiriyorlar rasyonları. Ancak tabii ki performans gerektiren bir iş yaptıkları için beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Bir de büyük bir ırk olduğu için beslenmesine dikkat etmek, özellikle görev köpeği olarak, yani iş köpeği olarak, sürü köpeği olarak kullanılmıyorsa kolay obeziteye yatkınlığı olan, obeziteye yakalanabilen ırklar içerisinde olduğu için aşırı beslemelerden kaçınılması gereken bir ırk. Ve tabii ki bu ırkın tüm büyük ırklarda olduğu gibi bir takım ortopedik hastalıklara yatkınlığı var. Özellikle kalça displazisi dediğimiz kalça çıkıklığına çok yatkın. Bu köpek bir kalçasından displazi yüzünden ameliyat olmuş bir köpektir. 5 ay önce bir ameliyat geçirdi. Şu anda aktarımı normal ama genetik olarak bu köpek maalesef kalça displazisi hastalığını gösterdi ve buna bağlı olarak tek endikasyonu, tek çözümü operasyon olduğu için opere edildi. Şimdi sağlığına kavuştu. Aktarımını düzgün yapabiliyor, düzgün yürüyebiliyor ama büyük ırklarda, özellikle akbaşlarda sıklıkla gözlemlediğimiz geniş basış, arka bacaklarda dışa doğru basış, bu köpek için de geçerli olan bir şey. Aslında istenilen şey daha düz basmasıdır ama üretme esnasında dikkat edilmediği takdirde, bu bireyler elenmediği takdirde bu tip sonuçlar şekillenebiliyor. Bu köpek kalça displazisi rahatsızlığına yakalandığı ve ameliyat olduğu için eşleşme programında kullanılmaması gerekiyor aslen. Bu köpek de zaten sahibi tarafından kısırlaştırıldı bu sebepten ötürü. Ve akbaşlarda bunun haricinde dirsek displazisi yine büyük ırkların hastalıklarından, dirsek eklemindeki uyumsuzluk ve bir takım sıkıntılara bağlı olarak oluşabilen dirsek displazisine yatkınlık vardır. Yine beyaz olmasına rağmen, aslında diğer videolarımda da anlattım, beyaz köpekler alerjiye yatkınlığı olan köpeklerdir ama akbaşlar bu konuda son derece dirençli köpeklerdir. Bembeyaz olmalarına rağmen güneşin ultraviyole ışınlarına karşı dirençli köpeklerdir ve kolay kolay deri problemleri ya da ultraviyolenin olumsuz etkilerine bağlı olarak hastalıklara ve alerjilere kolay kolay yakalanan bir köpek değil. Çünkü bizim ülkemizin köpeği olduğu için bu şartlara çok rahat adapte olabilen, zaten burada yaratılmış, doğmuş bir köpek olduğu için bu şartlara alışkın olan bir köpek genetik anlamda. Bu yüzden beyaz olması onun için bir handikap oluşturmuyor. Akbaşlar genellikle türdeşlerine karşı reaktif olabilen köpekler, yani kendi türdeşlerine, köpeklere agresyon şekillendirebilen köpekler, özellikle erkekleri diğer erkek köpeklere karşı agresif olabiliyor. Eğer bir sürüyü koruyorsa sürünün dışındaki sürü arkadaşları, yani birlikte sürüyü koruduğu diğer köpek arkadaşları ve sürünün bireyleri ve çoban haricindeki tüm canlılara ciddi reaksiyon verebilen köpeklerdir.
akbaşlar. Şehirde yaşatılan veyahut da bahçeli evlerde yaşatılan akbaşlarda da türdeşlerine ve yabancılara karşı ciddi anlamda agresyonla karşı karşıya kalabiliyoruz. Eğer kişi bu hedefle bir köpek ediniyorsa, yani sürüde görev yapmayacaksa, bahçesinde yaşayacaksa, şunu unutmamalı: uzun gezintilere ihtiyaç duyan bir köpek, her ne kadar hantal da görünürse, egzersize ciddi ihtiyacı olan bir köpek, görüntüsü kadar hantal olmayan bir köpek, gerçek aktivasyon içerisinde, gerçek hareketliliği içerisinde ve de sosyalizasyonuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok bölgeci köpekler, daha önce de söylediğim gibi, eğer bölge içerisinde bir kontrol sağlanmazsa ciddi sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden çevresel önlemleri düzgün bir şekilde alması gerekiyor hayvan sahibinin. Bu arada şunu unutmamak gerekiyor: bu hayvanlar, söylediğim gibi, çok çevik ve kendi problemini kendi çözebilen köpekler oldukları için telle çevirme yapacaksanız barındığı alanda şunu hiçbir zaman unutmayın: akbaşlar eğer kafaya koyarlarsa tellerden çok güzel tırmanabilen köpeklerdir. Ciddi tırmanma yetileri vardır ve aynı zamanda çok iyi kazıcılardır. Yani tel altlarını kazarak çıkmak, ki bu bir içgüdü onlarda, özellikle sıcakta toprağı kazarak kendilerine serin alan oluşturmak onların içgüdüsel bir davranışı. Bunu tel kenarlarında kaçış hedefli kullanabilirler. Alanın dışına çıkmak veyahut da tırmanarak telleri aşabilirler. O yüzden bu tip bir önlem alacaksanız bunları hesaba katarak programınızı oluşturmaya çalışın. Akbaşlar son derece güçlü yapıda, güçlü fizikte köpekler oldukları için özellikle koruma esnasında karşılaştıkları diğer türdeşlerine karşı çok ezici olabilirler. Özellikle köpek kavgalarında çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir ve eğer sürü içerisindeyse bu köpekler ve yandaşları, arkadaşları varsa, dışarıdan gelen bir türdeşle karşılaştığı takdirde karşı taraf için çok travmatik olabilir. O yüzden doğada köpekleriyle yürüyüş yapanlara söylüyorum: bir sürü görüyorsanız akbaşları fark edemeyebilirsiniz sürünün içerisinde, çünkü koyunlar da beyaz renkte. Akbaşlar da genellikle sürünün içerisinde konuşlanırlar. O yüzden mümkün olduğunca sürülerden uzak durması gerekiyor kişinin köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptığında. Dediğim gibi bir anda çevrenizi birkaç tane akbaş sarabilir ve çok travmatik sonuçlar şekillenebilir. Eğer akbaş edinmek istiyorsanız bu ırkın özelliklerini hesaba katmak, onun egzersiz ve yürüyüş ihtiyaçlarına karşılık gelmek, geniş bir alana sahip olmak, çünkü bunlar açık alanda çok memnun olan köpekler ama aynı zamanda insanla dirsek temasında ihmal etmeyen köpekler. Mutlaka bir alana sahip olmanız gerekiyor bir akbaş besliyorsanız. Dediğim gibi çevresel önlemleri mutlaka almış olmanız gerekiyor ve özellikle akbaş edinmek isteyenlerin akıllarından hiçbir zaman çıkartmaması gereken şey, bu ırkı gerçekten soy takip eden, ata takip eden kişilerden edinmeleri. Bunlar gerçekten doğru şekilde takip yapan çobanlar da olabilir ya da devlet üretme çiftlikleri de olabilir. Önemli olan atalarında kalıtsal hastalıklarının olmaması ve sizin de edindiğiniz yavruda ileriye dönük olarak ne köpeğin acı çekmesi ne sizin de hüsrana uğramamanız açısından mutlaka soyu belli olan hastalıklardan ari köpekleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum.